İnspektörler mi? Sakin olalım. Şehrin ana dışarıda hemen kontrol edeceğiz. Yok tamam. Eski yolda Kakan'ın Gazipaşa Mahallesi Seyit Bey Caddesi. Bilal Türk efendim. Değerli izleyenler, bir deprem haberiyle daha devam ediyoruz. Felaketin büyük olabileceğini Allah etmesin ama çok büyük bir depremdi Mehmet Bey. 7,4. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi. Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zor bir sabah, ağır bir sabah ve bu sabah tüm Türkiye aslında büyük bir sarsıntıyla uyandı. Saatler 4'ü 17 geçe bir deprem meydana geldi. Büyük felaketten birkaç saniye sonra bu haberi aldım. Kuzenimin o anda canını kurtarmaya çalışırken kaçta esnada aklına ilk ben gelmişim çünkü o anda bulunduğu evle benim evim ikiz projeler, babalarımız ikiz olduğundan mütevellit onların evi yıkıldı. Saniye farkıyla hayatlarını kurtardılar. Annene ulaş diye haber verdi. Ben sabaha kadar anneme ulaşamadım. Birkaç saat içerisinde bir araç bulup hemen yola çıktık. Ankara-Niğde arası çok kötü bir kar fırtınası vardı. Orada gördüğüm manzara şuydu. Tüm Türkiye oraya gitmeye çalışıyor. Suyundan bisküvisine bulunabilecek her şeyi almış ve insanlar gitmişti. Ama insanlar gitmişti. Buharlı makineden mi ihtiyaç var? Keşke olsa. Ben kendimde kortizon yok ama. Kortizonlu şey iyi geliyor mu inhaler? Biraz rahatlıyor. O Nikort alalım. Sibel abla değil mi? Evet. Sibel abla Nazım Hikmet Ön Caddesi çevre yolu yakın tarlada Seradalar. Abla çocuk kaç tane var içeride? 10 tane yakın çocuk var. O kadar kötü manzaralar, o kadar kötü durumlarla karşılaştık ki ayaklarında ayakkabıları yok ya. 5 yaşında, 4 yaşında, 3 yaşında ayağında çorap yok diyor. Depreme yakalandığımızda uyuyorduk. Aldığımız gibi çıktık çocuğu. Allah razı olsun sizden. Allah sizden razı olsun. Sizlerden. Var, prima var. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız yavrularım. Gençlerim. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun teyzeciğim Allah. Sizin de yavrum, arkadaşlar, baksınlar. Hepsi Ben direkt İskenderun'a indim. Yani çünkü giriş yolu kapalıydı zaten görmüşsünüzdür. Yol diye bir şey yoktu ki zaten. İskenderun limana ulaştığımda limanın yandığını gördüm. Ekip diye bir şey yok. Koordinasyon diye bir şey yok. Yollar çökmüş, insanlar birbirine girmiş. Merkez ve ilk Ozantı'dan Hatay'a ulaştığımız nokta bu durumdaysa ben Samandağ'ı düşünemiyorum dedim sadece. Samandağ aslında hiç kimsenin bilmediği Hatay'ın böyle denize sıfır tahmin edebileceğiniz kadar güzel bir yerdi. Hani şey derlerdi eskiden. Dünya bir ülke olsaydı mutfağı Hatay olurdu derlerdi. Ben bunu kabul etmiyorum. Onun yerine bence hoşgörünün kenti burası olurdu. Çünkü Samandağ'da kilisemiz de vardı, camimiz de vardı, patrikhanemiz de vardı, manastırımız da vardı. Türkiye'deki tek Ermeni köyü buradadır mesela. Hiçbir şekilde bir ayrışmamız yok. Paskalyasını da, Hazreti İsa'nın kutsanmasını, Ramazanımıza da çok saygılıydılar. Her şeyimize de. Burası demografik açısından insanların hoşgörüyle birlikte yaşadığı yerdi. Ve şunu gördüm mesela bu depremle birlikte. Biz ilk defa şu anda bölündük. Suriyeli de Suriyeli demedik biz. Hristiyana da sen Hristiyansın. Aleviye de sen Alevisin. Sünniye de sen Sünnisin. Hiç kimse hiçbir şey demedik. Biz burada kardeşçe yaşadık. Ama şunu anladık. Malzeme yetersizliği, ekip yetersizliği bizim kimseyi kurtarabilecek durumda olmadığımızı gösterdi bize. Çatı gittikçe yağmurlar içinde. Tabii. Biz de bıraksaydık sadece çığlıklarını dinleyecektik bir süre, sonra onlar da ölecekti.
Öyle doğdu. 4. güne kadar bu şehirde çığlıklar susmadı, sesler durmadı. 4. gün geldi ekipler. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay Tuvalet. Evet. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Olacak işte bak burası. Her şey göründüğü gibi değil. Yani bebeğin bezi bir de maması yoktu. Biz 3. gün tedarik edebildik oradan buradan. Çadır deseniz soğukta zar zor bulduğumuz sobayla ısınmaya çalışıyoruz. Yani çadır isteğimiz var ama geri çevriliyor. Dönen... Ben konuştum. Sen benim kötüm. Gitmeyin diyor ama alıştı size. Gitmeyin diyor. Gitmeyin diyor. Ağladı. Bana kanat veren. Bana kanat veren o diləksən. Adına özünə vətən deyirəm. Çölünə düzünə vətən deyirəm. Üçüncü gün gittiğimiz bir noktada bir hanımefendi, hemşire arkadaşımız, çocukları depremden etkilenmiş, enkazın altında ve hala sesleri geliyor, başlarında bekliyor ve ekip yok. Yanına ulaştığımızda biz istifasını etmişti, başlarında bekliyordu ve ilk ekmeğini, ilk suyunu 3. günün gecesinde yedi. Samandağ ya da Hatay'a daha önce gelmemiş bir insan metropol yapılanmasıyla bir bütünleştirdiği için bir Kadıköy, bir Beşiktaş, bir Kızılay Meydanı gibi bir şey bekliyor. Buradaki yerleşkeler çok dağınık. Ovada olan var, dağda olan var, denizin dibinde olan var, ücra bir yerde olan var. Sen merkez diye bir noktaya kalkıp yardım yaparsan evet 15-20 bin kişiye bir yardım götürmüş olursun. Ama etrafındaki köylerde en az 100 bin kişiyi göz ardı etmiş olursun. Merkezde tır bırakılıyor. Ücraköy'deki Ayşe teyze, annesini babasını kaybetmiş Elif, küçük çocuklar, depremzedeler, ayakları kırılanlar, yaralananlar, evleri olmayanlar ki bütün araçlar zaten enkazların altında kalmıştı. Aracı olanların aracı yok burada artık. Buradaki insanlara misafirperveri, çağdaş, çok güzel, mütevazi insanlar. Ama tabii bizi, gerçeği sana söyleyeyim, bizi 400 sınıfta bakmışlar. Anladın mı? Ne demek istediğim? Sen 2. sınıf muamele yapıyorsun. Hayır, 2. değil. 4. sınıf. 4. sınıf bizi Samandağ özellikle. Evet, farkındayım. Hatay demiyorum. Geldiğim günden beri farkındayım. Antakya demiyorum. Sen bu insanların ayağına kadar götürmezsen oraya zaten gelemezler. Sizinle bir köye gittik biz. Devlet hastanesinin 300 metre gerisinde bir tane seranın içinde 30 kişi yaşıyor.
Küçük küçük çocuklar 12. günde her taraflara alerji olmuş, mahvolmuş insanlar, çadırları yok ve 300 metre ilerisindeki hastane onlara ulaştırmadığı ilaçları biz isimlerini alıp 12. günde hastaneye gideceğiz. Hastaneden onlara geri getireceğiz. Neden? Neden bir koordinasyon kurulmadı burada? Ben neden gidemiyorum? Neden üniversiteme dönemiyorum? Kardeşim sınava girecek. Neden onun eğitimiyle ilgilenmiyorum? Neden sülalem gibi burayı terk edip başka bir şehre taşınmıyorum? Vicdanım el vermiyor. Ben Adana'dan geliyorum. Oğlumla yeğenim orada. Ayakları zedelenmiş, kesecekler. Biz buraya geldik. Bize şey dediler, Ankara'ya götürdüler. Şimdi biz nereye yetişeceğiz? Ölüyü mü gömeceğiz? Ölüyü mü çıkaracağız? Enkazın altından ölü çıkarıyoruz ve buna seviniyoruz çıkardığımızda. Çıkartılan ölüleri defnetmek gerekiyor. Evet, onu çıkarıyorum. Tek tek çıkarıyorum. Hastaneye götürüyoruz. Tespitini yapıyoruz. Morga giriyor. Bak ertesi gün onu çıkaracağız. Mezarlığa götüreceğiz. Çünkü orası kokuyordu. Hiçbir yardım yok yani. Hani arabayla özel araçlar. Hiç şey yok. Jeneratörü yok. Hiçbir araç gereç yok. Hiçbir görevli yok. Ne AFAD'dan, ne yerel belediyeden, ne hiç kimse. Kendi imkanlarımızla, ellerimizle kepçe yok. Hiçbir şey yok. Yani organizasyon yok. İnsanları yönlendirecek, insanlara yol götürecek. İnsanlar cenazeyi çıkartamıyor. Ya öyle bir organizasyonluk olur mu? Organizasyon olsa daha kolay atlatabilirdik. Şimdi ortada asker yok, polis yok. Askeri çıkarmadılar. Çıkarsaydılar emin olun çok kişi canını çıkartırdı. Çünkü askeriye bu konuda uzmanlaşmış bir kurum. 99 depreminde bir sürü çalışan asker görüyordum. En azından güvenlik görevlileri, asker orada yardımcı oluyordu insanları çıkarmaya. Burada bir yakınımız 3. gün hayattaydı mesela. Evet. Gelmediler, ertesi gün kadın öldü yani. Yani sözün bittiği yerdeyiz kardeşim. Sözün bittiği yerdeyim. Burada Hatay'da bu deprem olmasaydı evet belki de ben çıkıp gelmeyecektim annem kardeşim olmasa da. Ben bu hali gördükten sonra cehennemin 7 kat dibinde bir deprem olduğunu, bir afet olduğunu gördüm de ilk ben oraya gideceğim. Çünkü ben o kardan geldim, ben o kıştan geldim, ben o kadar mesafeden geldim. Günler sonra hiç kimse buraya gelemedi. Keşke şu an arkamızda duyuyorsanız eğer helikopterin sesini orada 1. günde duyabilseydim ama inanmayacaksınız. 5. ya da 6. günde duydum. Bir videom var size belki izleteceğim hatta orada da ekleyebilirsiniz. Birisi var, bir ses var. Sesimi duyan var mı? Komple bir otoyol birden fıspıs oldu. Yoksa 400-500 kişiyiz. Ekipler ses aldılar. Sessizlik, böyle ölüm sessizliği, bir haber alınacak ve o eve girilecek. Ev de şöyle duruyor hani 2 nokta şiddetinde bir artçı olsa gidecek böyle. O durumdaydı. Tam böyle can kulağıyla dinliyoruz orayı bir ses gelecek diye. Duyduğumuz ses ne oldu biliyor musun? Bu. Evet. Helikopter o anda alçak uçuşla üzerimizden geçti. Ve şunu söyleyeyim size, biz oradan ses almıştık. Ve şunu söyleyeyim size, o evden tam 8. günde sadece bir kişinin canlı bedenine ulaşıldı. Orada 6 aile, 35 kişiye yakın insan vardı. Hala yardım yağıyor. Nerede bu çadırlar abi? Depremzede bu adam. Hadi köylerden, ücra yerlerden, korkan insanlardan, Azaser'le evlerin yanında derme çatma yapan insanlardan bahsettik. Hadi onu geçelim. Bugün 15. gün. Biz depremde hayatını kaybedenlere yardım götüremedik. Ben bir gün arkamı dönüp gittiğimde bu şehirden geri döneceğim. Ama ben gitmek zorundayım. Ben okuyorum. Benim bir ailem var, küçük bir kardeşim var. Ben onların da hayatını düşünmeliyim. Herkes normale döndü bu kadar kısa sürede. Herkes kendi rutinine döndü. Aylar sonra bunun olmasını bekliyordum da bu kadar kısa sürede bunun unutulacağını beklemiyordum.
Geldiğinizde görürsünüz burada hala enkazda olanlar var. O yüzden gelin de hani enkazlara gideceğiz diyorlar. Geliyoruz abla, geliyoruz. Tamam abla. Bize kimse bir şey getirmedi. Tanıdık biri, görümcem, eşi, çocukları enkaz altında kaldı. Hepsi öldü. Onun için hayır yapıp ona verdiler. Kaç gün önce? 3 gün önce. 3 gün yok, dün. Hayır pardon. Yani 10. 11. gün anca sen ulaşabildin. Onlar 12'de Hiç getirdi. kimse, bir akrabamız tanıdığımız görümceme verdi. Geçmiş olsun. Kaç kişisiniz? Burada 5 aile. Çocuk olarak 10 çocuk, 25 büyük yetişkin. Bizim cenazemiz olduğu için bir yere çıkamıyoruz. Buraya maalesef. Çocuklar da birkaç kişi bisküvit getirmiş. 5-10 çocuk var evde. Yani biri gelip de hani ne ihtiyacınız var kimse söylüyor. Sen ailenin de şey alalım şey. 10 çocuk var burada dedi, al 2 tane. İşte sakladım. Çadırlarımız var. İstersen anne, annemin ilaçlarını söyle. Geçebileceğim mi? Geçeriz beraber. Nerede o tırlar? Nerede o yardımlar? 15. gün ya, evi yıkılmış, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş adama çadır verememişim ve ben bu adama kal diyorum. Hatay eskisi gibi olmaz sen gidersen. Bozuluruz biz. Umarım senin gibi, benim gibi, bizim gibi sadece şurasından insanlık geçen ve bir insana elini uzatmak isteyen insanlarla bu sürükliliği sağlayabiliriz ve bu insanları buraya terk etmemeye ve Hatay'ı gerçekten baştan birlikte kurmaya ikna edebiliriz. Dağınık yerleşkeden ötürü hala 15. günde ulaşamadığımız köyler, yetişemediğimiz yerler var. 15. gün. 15. gün, evet, 15. günde depremzede bir çocuğun, erkek çocuğu 12 yaşında hala çorabı, ayakkabısı, giyecek kıyafeti olmadığını öğreniyoruz. Sen düşün ki ücra köydekiler 15 gündür yaşama mücadelesi veriyor. Barınma, bugün insanlar kafasını bir yere soksun. Isınma, bugün de insanlar, altını çiziyorum, bugün de insanlar soğuktan ölmesin. Çünkü Maraş'ta özellikle ölenlerin %90'ı hipotermiden öldü. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 3. Gıda. Siz bu insanlara bu üçünü sağlayın ve şu an yağan yardımların %10'u ile bile bunu sağlanabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Umrumuzda değil, Hatay'ı 1 yılda mı yaptınız? 20 yılda mı yaptınız? 10 vilayeti 100 yıl sonra mı kendine getirdiniz? Önemli değil. Ama lütfen şu anda orada olan insanların hayatlarını onlara geri verin. O hayat asla eskiye dönmeyecek. Asla normale dönmeyecek. Ama en azından hayatta kalabilsinler. Çok köy var. Şu an sadece 2 gündür elimizde olan 320 aile var. Depremin ilk 4 gününü söyleyeyim. Hava çok yağmurlu ve çok soğuktu. Sonrasında yağmur durdu ama tepeye yağan karlardan dolayı ayaz geldi. Şu an nerede kalıyorsunuz? Serada battaniyemiz ısı oluyor. Delikli. Battaniye üstümüzde ıslanıyor, çocuk da var. Çocukların cinsiyeti nedir? Erkek çocuk 8 yaşında, kız çocuğu 5 yaşında. Bakliyat lazım, çadır lazım. Tamam, biz size en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Rica ederim, iyi günler. İyi günler, sağ olasın. Melis, Oyunoğlu'nda bir kadın varmış. Dışarıda yaşıyorlarmış. 2 çocuk. Küçük 2 tane çocuk. Ona bizde kalan tek bir tane çadır var ya, onları verelim. Kıyafet falan ayarlayabilir miyiz? Ayarlarız. Çocuklar kaç yaşlarında? Araç sıkıntımız var. Benzin, mazot sıkıntımız var. Gıda sıkıntımız var. Çadır sıkıntımız çok büyük. Çok büyük. Şimdi tekrar istiyorlar. Bez filan ihtiyaç var. Onlar buraya gelip almak zorunda kaldılar. Çünkü hiçbir şey ulaşmıyor. Giderken yolda alınıyor bunlar. Yani bir şey ulaşmıyor. Şu anda içlik göndereceğim onlara. Ve biraz erzak hazırlamamız lazım. Yani abla şu an bizim evimiz yıkıldı.
Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey çıkaramadım. Serada kalıyorduk. Dayımgil'in serasında kalıyorduk. Bugün dayımgil'e göçürdük çünkü çocuklar hasta olmaya başladı. 2 tane küçük çocuğum var. Kızım 3 yaşında, oğlum 1 yaşında. 21 kişi kalıyorsunuz diye not etmişiz. Evet, 21 kişi kalıyoruz, evet. Bu 21 kişi aynı yerde mi? Seradaydık hepimiz. Eve geçmek zorunda kaldık çünkü çocuklar da hasta olmaya başladı. Nenemiz var, o da rahatsız olmaya başladı. Çünkü odun yok, bir şey yok. Seranın içinde çok soğuktu. Ne battaniye, ne yorgan, ne halı, ne kilim. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Kolileri açıp milletin üstlerine atıyorlar. Altılı su kapları var ya, o altılı kapları suları bir milletin üstüne atıyorlar. Kime gitti o yardım? Neye yaradı? Biz direkt insanların adreslerini, ihtiyaçlarını, ilaç listelerini, kaç kişi olduklarını, kaç çocuk olduklarını, neye ihtiyaçları var, bebek bezi mi, hastalar mı, her şeyi toparlayıp, evet biraz zaman alıyor ama zaman alması da gerekiyor. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Babacığım, Redion'da Begüm Bey'e ulaşmamı istedi de bu depremzedede enkaz altında kalan çocuklar için falan. Ya 104 yaş için kıyafet istiyoruz eğer mümkünse. 4 yaş dediniz değil mi? 3-4, evet. Tamam. 3-4 yaş için kıyafet. Cinsiyeti nedir çocukların? Kız. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Daha önce siz getirmiştiniz de biz hep erkeği aldık da kız aklımıza gelmedi. Hemen yazıyorum. Kızı da ihmal etmeyelim. Başka bir eksik var mı? Valla ablacığım ne getirirseniz hani gıda olur, çocuklara bez olur, ıslak mendil olur. Çocuk bezi kaç numara? Ablacığım 3 yaş için artık kaç numara bilmiyorum ki. Bir saniye. İşte ne kaç numara? Bez. 3-4 yaş. 4 numara bez. Abla bu bebekler depremzede bebekler sizin tanıdığınız mı yoksa siz mi ilgileniyorsunuz? Bunu öğrenebilir miyiz? Abicim benim tanıdığım yengemin abisinin çocukları. Başınız sağ olsun anneciğim. Yani Teşekkürler. kimse İsterseniz verebilirim, sorun yok. Leyla abla da biliyor. Kimse ulaşmadı mı size? Hani şu an herkesin önceliği çünkü depremzede derken kaçıncı güne geldik bunu anlamaya çalışıyoruz. Köyde oldukları için kimse ulaşamadı. Yani az yardım geliyor. Biz de Leyla abladan yardım istedik. Zaten sizin getirdiklerinizin çoğunu onlara verdik. Yani bizde bir şey kalmadı. Anlatabildim mi? Hatırlıyor musunuz? 2 araba gelmiştiniz. Evet. İlaç ihtiyacınız var mı? Onu da not edeyim. Ağrı kesici olabilir, iltihap kurutucu olabilir. Tamam. Antibiyotik kim hasta? İltihap kurutucu dediğiniz? Ablacığım yani çocuklar için elinizden ne gelirse olabilir. Bizim için sıkıntı yok ama yani istiyorsanız götürüp gösterin, sıkıntı yok. Yok öğreneyim ki çocuklar için olan antibiyotik farklı oluyor ya ablacığım, ona göre getireceğim de o yüzden soruyorum, yanlış getirmeyeyim diye. Ablacığım ne getirirsen olur, sorun yok, bakarız burada. Olursa, uygun olursa alırız, olmazsa ihtiyacı olana verirsin. Tamam. Çocuklar enfeksiyon varsa ben not ettim onu. Eline sağlık. Biz size en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağız. Ben sizin adınızı da alabilir miyim lütfen? Abi biliyoruz zaten. Leyla ablanın yolladığı adresteyiz biz. Tamam. Değiştirmedik adresimizi zaten. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ellerinize sağlık. Teşekkür. Sağ olun. Yardım almaya gittik. Köşede utandık diyor. Yardım almaya utandık. Kadın diyor ki pede ihtiyacım var. Ama ben o yardım tırına gidip ped talep edemedim diyor.
Ay Allah razı olsun güzel kızım. Bu gelirse dünya benim olur. Tamam teyzeciğim. Ben bak bunu gidiyorum. Bizim barınmaya ihtiyacımız var. Ben hamileyim. 1,5 yaşında bir bebeğim var. Bizim çadıra ihtiyacımız var. Çadıra ihtiyacı olmayan herkes alıyor ama ihtiyacı olan kimse almıyor. Erdim de hamile. Ayında doğum yapacak. Bizim evimiz yok. Hazır tespit içinde gelmediler. Gelmelerini de bekliyoruz. Biz çadır istiyoruz. Biz mağduruz. Peki mağdur olmayan herkes çocuğunuz var mı? Var. Ya. Benim 1,5 yaşında olmuşlar. 3 çocuğu var. Evet. Kaç kişi kalıyorsunuz? Orada. Biz şu an için 12 kişi yani çok iyi. Hepiniz şu an nerede yatıyorsunuz? Şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Çadır daha 2 gün önce geldi. Bu 13 kişi, 12 kişi o çadıra sığmayız. Yani yatak lazım, bebeklere, çocuklara yatak lazım. Yani yarın bir doğum yaptığı zaman bu kadınlar da doğum yapacak. Çadırın içinde büyük ihtimalle ediyoruz. Hastaneye yetiştirmeyebiliriz. Dün 2 saat boyunca benim sancım vardı. Olur da suyum gelseydi ve herhangi bir şey olsa ben doğum yapsaydım. Keşke böyle şeyler yaşamasaydı. Bizim insanlar hep kendilerine şey yapıyor. Adamlar stok ediyor ya. Yani çadır çok gerek, çok. Alamayanlar var ya. Alamayanlar var. Yazık günah değil mi bunlara? Abi aldım bir iki çuval ya da ne kaç tane. Yeter idare et başkası faydalansın. Cenazelerin ne biçim ne halde koyduklarını, beton yığınları bilmişler sadece her cenazelerin önüne bir kerpiç. Kefensiz gömdüler zaten hepsini siyah poşetleriyle yani. Şu an kaçıncı gün ve yardım gelmedi size? 12 olması gerekiyor bugün. Bugün 12. gün. Hayır gelse bile 12 günde insanların besini bitiyor, ilacı bitiyor. Bitiyor tabii ki. Bütün çocuklarımızın suratına bak. O kadar. Merhaba. Umut Silivri'ye gidiyor ama bir çiftliğe. Depremden kurtarılmış Hatay'daki barınaktaki kalan tek köpekti. Biz de onu aldık. Bir arkadaşımız sahiplendi. Annesinin çiftliğine çarşı götürüyor. Allah'a emanet sonra çarşıya. Görüşürüz de. Bye bye. Eski evimiz 50 yıllık evimiz. 50 yıllık. Şimdi dışarıda kalıyoruz biz. Çarşıdaki evimiz de çarşıda var. O 5 katlı evimiz hepsi darmadağınık, hepsi çatlamış. Kapı açılmadı bile. Alt kapı açılmadı. Çok geçmiş olsun. Evet. Bir odada yapıyoruz sadece o bir tek başındaki evde. Bir oda yapmışım, odamışım yapıyorum orada. Ama şimdi korkuyoruz. İçeri geçemiyoruz. Biz benim torunlarımla beraber kalıyoruz. Şimdi 12-15 kişiyiz. Ben işte kızlarım çökse bile bırakılmaz. İnanır mısın? Ben de evim ne kadar çürük. Ben tek başıma oraya geçerim yatarım. Allah'tan ne olursa ama torunlarıma. Oturulmaz zaten. Yok geçemem. Bak arkada şeyler falan var. Zaten siz oraya gideceksiniz, kendi gözünüzle görürsünüz. Evet. Yani biz burada ne kadar anlatsak yine boş. Giderseniz kendi yerinde nokta atışı bir şekilde kendiniz görürsünüz. Yani bırak toparlanın çadır kente gidin. Neden çadır kente ya? Gerçekten öyle bir muamele görüyoruz ki bazen. Bir yardım kamyonu gelmiş zaten herkes alacak. Yani saldırmanın manası. Yani ben artık utancımdan gidip almak istemiyorum. Böyle insanlar edilince. İnsanlara hayvan elmalar gelmiş, milletin üstüne atıyor. Mesela ben tuttum o sandığı, ben tuttum diye başkası alacak diye o sandığı yere atıyor. Yani ne ben alacağım ne sen al. Enkazda zarar gören insanlar değil de hiçbir ihtiyacı olmayan insanlar. Gıdaya sadece ihtiyacı var. Sadece elimizden geldiği kadarını yapmaya çalışıyoruz. Herkes bırakıp gitti. Biz hala bir işe yarıyoruz, bir insana yarayabiliyorsak gitmeme taraftarıyız ve burada kaldık. Kimin neye eli uzanıyorsa bir insan bir insan. Bir burada bir insan bir insan değil. Sen bir insanla yola çıkıyorsun 8. Hani biz kendi canımızdan geçtik, o da çocukları bile çok büyük düşünüyoruz bir şans yani şu anda. Gücü olan gitmiş. Ya benim de gücüm var. Ben de istesem Güç giderim. değil. Ama Benzin bulan gitti. Benzin yok. İnsanlar yine gidecek de benzin mazot da yok.
Gidip erzak alacak da benzini mazotu yok çünkü. İşte kişi sayısına göre. Demin söyledim ben Samandağ'da veriliyor, dağıtılıyor araba başına 10 litre benzin diye. Ama kuyruk o kadar sonsuz ki insanlar korkuyor, bekliyor, almadan geri dönüyor. Beklemekten korkuyoruz zaten. Çünkü beklemede de bir sıkıntı yaşıyor. Belki dönerken saldırıp alacaklar da. Ben kaç kere kuyruğa girdim yani bana sıra gelene kadar